Bugünkü programımız biraz enteresan olacak. Aslında seyahat etmeye en çok sevdiğim ülkelerden biri hakkında konuşuyor olacağız. Çünkü orası öyle bir ülke ki aslında enerjisi, insanların enerjisi Türklere çok benziyor. İtalya'dan bahsediyorum. İtalya'ya ne zaman seyahat etsem İnanılmaz sevgiyle karşılanıyorum bir turist olarak, Türk turist olarak. Ya biz çok benziyoruz birbirimize gibi bir duyguyla sarıp sarmalıyorlar. Akdeniz insanıyız biz diyorlar. Heyecanları, sokaktaki birbirleriyle geçici o küçük trafik kavgaları. Şimdi bizimki biraz çoğaldı ama onlarınki daha tatlı. Böyle saman alevi gibi oluyor, bitiveriyor, ondan sonra devam ediyorlar yollarına. Yemekleri, iştahları, sofraya bakışları, hayata bakışları bize çok benzeş. Bu bir İtalyan atasözü. Diyor ki dünya güzeldir çünkü çeşitlidir. Ne kadar güzel değil mi? Bence de çeşitliliklerimizle, farklılıklarımızla, ortak ya da ortak olmayan zevklerimizle ve hayat biçimlerimizle aslında biriz ve birlikte çok güzeliz. Dolayısıyla şahane bir İtalyan atasözü olduğu için bugünkü yol haritamızı bu atasözü belirlesin istedik. İstanbul, İtalya Başkonsolosluğu Elena Clemente ve şef Claudio Kinali konuğum. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler konuşacağız, gelin. Elena ile başlamak istiyorum aslına bakarsanız. Elena ne kadar zamandır Türkiye'de, onu öğrenmek istiyorum. Ne kadar oldu buraya geleli sevgili Elena? I've been in Turkey for almost 4 years. I 4 yıldır arrived, it was yaklaşık July Türkiye'din. Sanırım 2022 and 2022'nin Temmuz ayında unfortunately I'm about gelmiştim. to Tabii leave ki in a maalesef couple of gitmek months. üzereyim. Birkaç ay sonra gideceğim. Our mandate is for 4 years. Evet, So biliyorsunuz görevimiz I'm 4 almost yıllık. at the O end. yüzden görevimin süremin sonuna geldim. O zaman bu 4 senenin küçücük bir özetini almak isterim. Çünkü programın başında ben benzerliklerimizden bahsettim ama sanırım bunun en büyük gözlemi ve geri bildirim sende diye düşünüyorum. Well, it was a great experience. Evet, It was the gerçekten burada first olmak time harika for bir me as a chief of tecrübeydi. mission that's the dream Misyon of şefi any olarak diplomat gelmek to tabii become a ki chief of mission, herkesin either a consul rüyasıdır, general diplomatların or ya as an ambassador. And başkonsolos being a olmak ya consul da general büyükelçi here olarak. Tabii in ki burada Istanbul has been başkonsolos olmak almost İstanbul'da like being an ambassador. bir büyükelçi olmaya denk Actually, neredeyse. if we talk about Ve similarities, bakacak I olursanız tabii noticed the ki first similarities that you benzerliklerden mentioned. Well, bahsettiniz. on Bunların on my ilki arrival, traffic. gelir gelmez evet trafik. But apart from the jokes, Ama I think şakayı bir that kenara as you bırakırsak mentioned, we share the bildiğiniz same gibi idea tabii of ki family. aynı We share aile the same idea of fikrini sharing paylaşıyoruz. contacts Aynı and şekilde relationship. We love gathering together. ilişkilerimizi ve We always birlikte say that olmayı gathering seviyoruz. Hep together around the toplanmayı table, severiz. Yani bir masanın sharing food, etrafında toplanmak, experiences, birlikte chatting, yemek and that's, I yemek, think, sohbet etmek what made me since the beginning ve feeling at tabii ki home. en baştan beri evimde hissettim. Bu güzel bir şey çünkü ben de turist olarak İtalya'nın hangi köşesine gitsem aynı şeyi hissediyorum. Sesimiz yüksek, kalbimiz sıcak diyoruz biz aslında buna. İlk zamanlar gittiğimde de yadırgamamıştım. Çünkü bizde de öyle. Ses yüksek ama ben biliyorum orada bir şey olmuyor. Bir şey anlatılıyor yani. Bir heyecan var, bir aksiyon var ve bir ilişki var orada. Kavga sesi başka çünkü. Ama kalbimizin sıcaklığını ben de benzetiyorum. Aslında çok merak ediyorum. Diplomat dizisini seyretmiştim. Diplomat olmak nasıl bir şey? Ben çok istemiştim. Diplomat dizisini seyrettikten sonra demiştim ya diplomat olmak ne kadar güzel bir şey. Ama bir o kadar da zorluğu olmalı. Well, it depends on the perspective. Tabii It's a bakış dream job. açınıza It has göre always değişiyor. been my Birçok dream job. kişi için ve So, özellikle benim için of course, it's hayallerimin not easy from işiydi. time to Ama time, zaman but I zaman cannot say kolay that's değil. really Ama difficult. We genel have olarak çok zor many diyemem. responsibilities, Çok but fazla every job sorumluluğumuz has var its own ama her işin responsibilities, I olduğu guess. gibi tüm işlerin de Yours böyle as well, sorumlulukları var. Sizinki de aynı Claudia's şekilde değil mi? as well. And you choose them since the Ve beginning. bunları So en I başından think that seçiyorsunuz you don't have zaten. the right to Seçiminizi complain yapıyorsunuz. O yüzden anytime. yani şikayet etmeye hakkımız But yok. again, sometimes it's difficult Ama tabii because you have bazen to zor change place olabiliyor. every Çünkü 4 years 4 yılda bir yer and değiştirmeniz you have to gerekiyor. start from scratch, Ve make baştan new sıfırdan friends, başlamanız, yeni arkadaşlar looking edinmeniz for a gerekiyor. laundry for a Yeniden böyle bir supermarket. Just basic things that you don't süpermarketi, consider çamaşırhane when normalde you're living your sürekli life all the hayatınızı, eski time in your hayatınızı place. geride But bırakıyorsunuz. again, Ama it's a tabii bir kez privilege daha to be a bu büyük diplomat and bir a privilege to have şans, served here in büyük Istanbul. bir İstanbul'da olmak çok büyük bir şans. Diplomat olmak adına yani 4 sene azmış, tam hazırlanıyorsun, alışıyorsun, düzen kuruyorsun, arkadaşlarını, çevreni belirliyorsun ve gidiyorsun. Çok zor. Buradan sonra nereye gideceksin?
I'm going back to Rome. You are right. Yani evet Um, haklısınız. You are right. 4 years is a short 4 yıl period, kısa bir zaman and it's not easy ve because kolay da değil. you need at least, Çünkü let's say, biliyorsunuz 6 months to settle en to settle azından in. alışmak için And ilk 6 6 aya months before ihtiyacınız leaving, var ve you already gitmeden önce start de zaten considering your next posting son and your 6 next life. ayda da bir And sonraki that's when görevinizi, actually hayatınızın you yeni start dönemini having düşünüyorsunuz. real friends. Ve tabii So ki tam every gerçek time is a dostluklar little sad sahip olduğunuz zaman to, ayrılmanız as I gerekiyor. said, Bu her to zaman start again üzücü from oluyor. scratch. Baştan sıfırdan But başlamanız it's a gerekiyor. part of the job. Ama It's a tabii bu da life işin bir I've parçası. chosen Benim seçtiğim 20 yaşamın something 20 years ago. yıl önce Sorry, yes, 10. seçtiğim hayatım, 10 yıl diyelim. Evet, 10 olsun. 10 yıl önce Claudio, seçtiğim hayatın bir şimdi parçası. tabii şeyi konuştuk. Uzun sofralar seviyoruz. İtalyanlar da Türkler de. Bir araya gelmeyi seviyoruz ailecek. Ve lezzet seviyoruz. Şimdi Türk mutfağı da çok kadim bir yerden geliyor. Osmanlı'dan geliyor. Baharatı bol, çok güzel. İtalyan mutfağı da kendi alanında çok kıymetli ve çok lezzetli. Bir şef olarak zorlukların neler oluyor iki mutfak arasında, ama ondan önce buraya ne sebeple, ne zaman geldin onu da merak ediyorum. O zaman da evet, kesinlikle zor ama ne zaman geldim? 2009'dan tatil olarak da geldim. Klasik bir turist olarak da. Ve ondan sonra kaç ay sonra burada Formula 1 vardı. Bir etkinlik için geldim. O zaman da ben çok meşhur bir restoranda pastacı şef olarak da çalışıyordum. Beni şef de söyledi, Claudio git orada. Her şeyi organize et. Ben sonra geliyorum. Tamam. Bu klasik bir hareketten. Normalde insanlar mutfakta çalışırken şey düşünüyor. Herkes meşhur falan da arkasında kocaman bir takım var. Orada iş hazırlanıyorlar. Tabii Şef ki. çıkıyor, tebrik alıyor. Biraz gibi. orası karışık değil mi? Ya böyle her meslekte böyle bir takım için çalışıyorsunuz. Önemli Evet. şey iyi takım, uyumlu çalışmak çok önemlidir. Tabii ki ünlü bir şefin restoranına gittiğinizde mutfaktaki bütün sistemi o ünlü şef kuruyor. Buna hiçbir şey söyleyemem, ama ben her gittiğimde hani şefi tebrik ederken mutfaktaki ekibini de tebrik etmeyi severim. Ve doğrudur. Önemlidir çünkü. Çok doğrudur. 2010'da geldim. 2010'da çok şanslıyım. Çok büyük bir Türk yemek olarak da şirkete başladım. 3 sene onlarla beraber çalıştım. Ve onlarla beraberden tabii ki Türk kültürü, Türk yemek kültürü ve gastronomi kültürü olarak da çok daha fazla tanıştım. Ne zaman da şu anda şirkete başladığımda tabii ki çok daha kolay olmuş. Tabii. Ve ben artık 16 senedir burada çalışıyorum. Benim çocuklar da burada doğdular. Artık biraz Türk oldum diyebilirim. Öyle oldu. Ve ek olarak da ben çok İtalyan milletçiyim değilim. Tabii ki gururlu İtalyanım ama açık gözlü milletçiyim. Yani dışarıdan gelen karşı değilim. Evet. Dünya vatandaşı diyoruz aslında. Dünya vatandaşı ve bu doğrudur. Benim baba kuzeyden geliyor, annem Roma'dan geliyor. Biz biraz dünya yaşadık İtalya dönmekten önce. O için ben İtalyan hissediyorum. Tabii ki benim kan İtalyanım ama şans gibi görüyorum yani. Benim bir şans, benim hak bir şey yok yani. Sonunda Napoli'den büyüdüm. Ne Ve güzel orada yer Napoli. yemekleri inanılmaz fazla yerden kaynaklanıyor. Evet. Bizde İspanyol vardı, Fransızlar vardı, Araplardan, Mutfak Osmanlılar karışık. vardı. İnanılmaz karışıktı ve biz bunu analize ederken özellikle son 150 senedir bütün Napoli gastronomisi buğday üzerinde olmuş. Ve buğday koken yeri teknik olarak da Anadolu'dan başlıyordum. Ben birazdan bir parçası koken olarak da okumak istedim. Çünkü o zaman da bütün şefleri daha fazla İspanya'da, Fransa'da gidiyorlardı. Tabii. Ben biraz farklı kendi yaratmak istedim. Herkes dışında özel bir şey öğrenmek istedim. Ondan sonra söyledim veya Beyrut'a gideceğim veya İstanbul gideceğim da biraz bu Akdeniz tarafında yemekleri okumak istedim. Ve bence İstanbul çok doğru bir yer seçtim. Çünkü İstanbul bir şehir değil. Bence İstanbul bir memleket teknik Değil olarak mi? da. Çünkü bütün kültürleri, dilleri, farklı bölgeler gelirken ve çok insanlar dünyadan geliyordan dolayı bana inanılmaz bilgi vermiş şehir olarak da. Ben çok şeyler İstanbul çok öğrendim. kültürlü bir şehir dediğin Aynen gibi öyle. ve her mutfağı bulabildiğin bir kaynak, her konuda eğitim de alabileceğin bir kaynak kent aslında gerçekten. Ve o çok değerli yani Çok. bir şef olaraktan böyle bir yerden çalışmaktan sürekli yeni bir fikir yaratıyor. Tabii. Senin Türk mutfağıyla aran nasıl Elena? I love mezze. I really love mezze. Mezelere Kilo bayılıyorum aldın mı? gerçekten. No. I Kilo was able not almadım. to.
Because Bravo. I'm focused. Çünkü çok I consider odaklanmış amazing. vaziyetteyim As ama you were Türk saying mutfağını before, I gerçekten think çok that seviyorum. Sizin de there are a lot söylediğiniz gibi reciprocal influences karşılıklı between Italian etkilenmeler de and var Turkish cuisine, even İtalyan if ve you Türk cannot mutfağı arasında. actually Yani call tam olarak an bunlara Italian cuisine bir because we are very good in regional ones. And the cuisine bölgesel from Naples kuzin that Claudio açısından, was mentioning bölgesel before mutfak is really different açısından da from tabii mine. ki çok farklı. I Çünkü come from a Claudio'nun region at the yani frontier with İtalya'nın Austria and farklı Slovenia. bölgelerinde So bambaşka raw raw mutfaklardan products are bahsedebilirsiniz. different Oradaki çünkü and malzemeler they use farklı. Onlar very much olive oil. çoğu zaman We use zeytinyağı butter, kullanıyorlar. Biz for tereyağı instance, kullanıyoruz and the örnek same vermek with gerekirse. herbs Aynı and şekilde bu vegetables. kullandığımız So it's not really sebzeler ve possible otlar to talk açısından about da an Italian önemli. cuisine. Yani It's tek the bir İtalyan tradition of mutfağından doing bahsetmekten preparing ziyade food in a certain geleneksel way. bir But yemek hazırlama again, tarzından I bahsedebiliriz. come from the Tabii bir region kez of daha Venice, and Venedik regional tarafından cuisine from geliyorum ben Venice ve has bu been bölgenin influenced mutfağı very much tabii by the ki Ottoman cuisine Osmanlı mutfağından because çok of the commercial etkilenmiştir. relations Biliyorsunuz that ticari we ilişkiler have been sebebiyle sharing çok since geçmişe dayanıyor. ever. Yani bunlar sonsuzluğa So belki dayanıyor diyebilirim. again, it has been like Aynı in a way şekilde being at home except bir for the yandan da dessert. They tatlı are a haricinde little evde too sweet for me. olmak, I'm sorry. tatlı Yes, dışında evde olmak I'm gibi. sorry. Çünkü sizin tatlılarınız fazla tatlı. Şimdi Elena'nın anlattıklarından tabii bize Çok. çok benzer. Çünkü bizim de coğrafyamızda bir bölgede tereyağı hakimdir. Daha çok deniz kenarı bölgelerinde zeytinyağı hakimdir. Dolayısıyla aslında Doğu tarafında sade yağ olacak. aynen sade yağ var. Evet. Yani aslında bak mutfağımızın da coğrafi dağılımı gene İtalya ile benzeş. Şimdi sana sormak istiyorum bir şef olarak. Ne umdun, ne buldun ve bu kadar araştırmanın sonunda kaynaklarına ulaşmak istedim dedin. Değişik kültürlerin mutfaklarını bilmek istedim ve ona göre bir mutfak yaratmak istedim gibi anlıyorum ben. Evet ve benim Ne mutfakta oldu şu anda sonunda? böyle. Evet merak Şu ediyorum. anda iki tane farklı olarak da yol takip ediyorum. İlk olarak da ben ne zaman da başka şirkete çalışıyorum da böyle Türk şirketi olarak da başka bir hareket ediyordum. Nasıl hareketler? İtalyan teknikleri ile nasıl Türk yemekleri biraz da dokunuş verebiliriz. Mesela. Ne bileyim kuzu tandır pişirirken farklı bir marine ederken yaparken bizim baharatlar yaparken nasıl bir sonuç olabilirdi. Aynı teknik aynı ama birazdan böyle bir farklı bir aroma Evet. olabilirdin. Veya tatlı yaparken belki biraz şeker düşürmekten ve aynı zamanda biraz daha kolay bir yemek sonunda gelse. Çünkü en büyük sorun bence Elena bahsettiği noktasından tatlılar Türkler de genel olarak da sadece yemekten sonra tüketmiyorlar. Aynı zamanda yemek gibi tüketiyorlar, arada tüketiyorlar, çay zamanında tüketiyorlar. İtalyanlarda böyle bir yöresellik daha az. Biz de genel olarak da bir yemekten özellikle ne zaman bir eve gidiyoruz ve bir restoran gidiyoruz orada tatlı tüketiyoruz. Ondan dolayı bizim tatlılardan biraz da uyumlu olması lazım. Yoksa çok ağır olacaktan ve orada biraz çalıştık. Şu anda benim restoranımızda tam tersi yapıyorum. Bazen örnek yapıyorum meşhur arancini ya pirinç topları. Ben içli köfte gibi yapıyorum. Yani dolgulu çok dolu yapıyorum. Pirinç sadece bir Çok ince sadece bir ince bir kenarda yapıyorum ve aynı böyle bir kıvam olacaktan. Ru İtalyan ama hayal Türk olmaktan böyle bir şey veya cannoli yaptım İtalyan yöreselden Şimdi hamurdan. soracaktım. Ama Cannoli- Antep usulü yaptım. ne yaptın? Baklava hamurundan yaptığında ve içerisinde fıstıklı, ricottalı dondurma yaptı yapmak için. Bu gibi çok şeyler yapıyorum. Veya 5 domatesli makarna yapıyorum. En imzalı İtalyan yemekleri spagetti domates. Yani Tabii. herkes biliyor. Şimdi enteresan bir şey bu. Domatesden Amerika'dan geldi. Düşün eskidenden. Domateslerden Amerika'dan geldi eskiden. Yok Avrupa'daki. Evet. Makarna teknik olarak da en iyi makarna üretmek içerisinde İtalya'da buğday da var ama en kaliteli makarna yemek için firmalardan Amerika'dan veya Rusya'dan da buğday toplanıyorlar. Ondan dolayı bu yemek İtalyan söylemek içerisinde ne zamandan beri diyebiliriz. Tabii. Ben Türkiye'de yemek için de ne yapıyorum? 5 tane farklı domates. Bir tane domates İtalyan, 2 domatesden Kaz Dağları tarafından alıyorum. Evet. 2 domatesden de böyle Antalya ve İzmir tarafından alıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane ayvalık zeytinyağı Makarnayı? toparlanıyorum. Makarna İtalyan. Tamam. Gragnano benim yanında bölgesi. Ama böyle birleştirme zamanında bizden iki kültür birleştiriyoruz ve çok
sadelik ile birleştiriyoruz. Ben genel olarak da ne zaman da füzyon yani yemek Füzyon yaparken mutfağı. ne zaman çok füzyon olursa biz böyle bir şaka ediyorum confusion olacak yani. Ben confusion istemiyorum. Füzyon benim için her zaman saygı göstermekte. Şimdi İtalyan usulü yemek yapmaktan ilk kuralı ürünler saygı göstermesi lazım. Ürünlerden her zaman da ön plan yaratman gerekiyor. O için de çok karışmamak, sadece bir iki tane dokunuş yaparken iki kültür birleştirme zamanında bana çok daha dolu bir mesaj yaratabilirim. Bana yardım ediyor. Çünkü Türkiye'de coğrafiden dolayı çok farklı bölgeler de var da bana çok faydası geliyor. O için de çok geziyorum yani. Artvin, Van'dan, Trabzon'da, Antep'ten, Urfa'dan, orada ciğer yediğin çok güzeldi. Örnek yapıyorum. Çok fikirler var ve insanlar konuşurken çok yeni bir şey öğreniyorum. Bazı yemekleri İtalya'dan ciddi bir koken Türkiye'den kaynaklanıyor. Ve bazen tam tersi. Yani o için de böyle iki kültür teknik olarak da kocaman bir yemek kültürü. Tabii ki İtalya'da tam Akdeniz ortadadan dolayı biz diyebiliriz belki İtalya'nın en Akdeniz yemek de bir tanesi olabilir. Türkiye'de tabii ki birazdan Doğu memleketle ve Rusya memleketle bağlantıdan dolayı oradan birazdan füzyon var. Yani tek bir mutfak yok. Biz her zaman da sınır çok böyle bir net çizgili değildir. Çok böyle Evet. bulutlu Evet, noktalardan yani diyebiliriz. birbirine de bağ olmuş, girift olmuş yerler de var anlattığın. Evet. Şimdi Allah'tan kilo yolculuğumda istediğim kiloya ulaştım. Demek ki bu yemekleri yiyebilirim gibi bir umut ışığı doğdu benim için. Her zaman. Bir gece en azından ya da bir öğlen yiyebilirim gibi bir hissiyatım var sporumu daha çok yaptığım bir gün. Çünkü şu kanoliyi çok merak ettim. Makarnayı çok merak ettim. Peki dur birazdan soracağım. Önce Elena'ya soracağım. Heyecanlandı. Evet çok iyi. Yemek deyince de ben elim ayağım birbirine giriyor. Elena geldiğinde en şaşırdığın hops Türkiye'deyim dediğin şey ne oldu? Well, I was surprised by the attitude of people. İnsanların yaklaşımı beni çok şaşırttı. I knew, I was told that Bana şöyle Turkish people söylemişlerdi. were really friendly. Türk But I was insanlarının astonished by the çok level dostça of olduğunu friendship söylemişlerdi, that sıcakkanlı they olduğunu always söylemişlerdi showed ama ne towards kadar anyone. olacağını bu kadar hayal They are edememiştim. really helpful. Çünkü gerçekten Going back to the o kadar similarities, sıcakkanlılar ki and tabii ki when you are benzerliklere around dönecek and olursam you siz get close, etraftaysanız somebody comes ve to you and insanlar help you, yakınınız like birisi in Italy and mesela not İtalya'da always in the other part of the world. dünyanın diğer And that was taraflarından something değil that de I liked İtalya'dan very much. bahsettim ama And herkes yardım I etmek still için o kadar remember the istekli first ki time I gerçekten saw the Bosphorus. I was coming from the İstanbul airport on Boğazı'nı my ilk first day. gördüğümü It was a hatırlıyorum. İlk gün Sunday. It geldim bir was pazar more or less a günüydü sunset. ve And I güneş came batıyordu, passing behind the akşamüstüydü Vodafone Arena. ve When the Vodafone streets Arena'nın opened and you arkasından have the geçiyorduk. Bosphorus in Biliyorsunuz front orada of you, that sokaklar was açıldığında breathtaking. önünüzde bir That's anda the Boğaz'ı first thing görüyorsunuz. that Resmen nefes actually kesiciydi. told me that I Bana was in the right evet place. doğru yerde olduğumu bana The söylemişti beauty of direkt. the Bu Bosphorus is something güzellik that inanılmaz. still Boğaz'ın impresses me güzelliği hala every beni day. çok etkiliyor hem de her gün. Doğru söylüyorsun. Ben de bayılıyorum. Böyle boğaz kenarında yürüyüş yapmak, arabayla boğazın kenarında gitmek. Böyle nefessiz kaldığım zamanlar yaptığım şeylerden birkaçıdır gerçekten. Deniz zaten her zaman insana iyi geliyor ama İstanbul Boğazı da başka bir böyle gerdanlık gibi yani kıtanın arasında. Well, now I go philosophical. But Tabii I think biraz that it's felsefeye like doğru your life. gideceğiz You ama can çünkü sit on the side of the Bosphorus. I go down from my house and e, stay and Boğaz'a sit on çok a bench on Galata Port. You yakındayız ve look at the Galata Bosphorus and Port'ta you Boğaz'a don't look at the bakabiliyorum same ve oraya Bosphorus during the day. gündüz Color baktığınız changes, number of Boğaz aynı vessels değil. changes, Renkler people around değişiyor, you her changes. şey değişiyor. That's Etrafınızdaki something insanlar değişiyor, really manzaranız calming değişiyor. Burada çok huzur verici bir şey var. and beautiful, of Tabii course. ki çok güzel It's aynı really beautiful. zamanda. Gerçekten Hayat çok güzel. gibi. Yani hayatın özeti gibi gerçekten. Peki geldiğinde ben Türkiye'de değilim İtalya'da mıyım yoksa hala? Çok İtalya'ya benzetiyorum, çok evime benziyor, çok şehrime benziyor dediğin şeyler oldu mu? Well, I think that you cannot do my job if you are not able to feel at home in any country you Tabii live. gittiğiniz yerde evinizde So it's hissedemiyorsanız benim always işimi Turkey, yapmanız it's çok always mümkün olmaz. Istanbul, Tabii but ki her at the zaman same time Türkiye, her it's zaman home. When İstanbul. I come back from Ama visiting my parents tabii in Italy or friends İtalya'da ailemi somewhere ziyaret else, I ettikten feel sonra at home yeniden when I come dönüyorum back. ama Even ne if it's kadar not çok my gelsem country, benim ülkem for değil. 4 years it has been my country.
olmasa bile 4 yıl boyunca evet benim ülkem. Yani aynı zamanda enteresan, garip bir duygu. Evde değilim ama her zaman evdeyim buradayken. Yani anlatamıyorum ama anladınız. Ben anladım. 2 tane sorum var. Çerçeve içine aldım. Şef olarak sana da soracağım, Elena'ya da soracağım. Pizza mı lahmacun mu? Bence ikisi de farklı ama. Bence İtalya'da pizza, Türkiye'de lahmacunda. Şimdi sofrada mesela... İtalya'da pizza yiyorum, Türkiye'de lahmacun yiyorum. Ha, Türkiye'de yemeyelim mi pizza? Ben yiyeceğiz ama teknik olarak da ben yabancı olarak da gezerken %100 böyle bir işaret Give me edeceğim. your passport. Olmaz. Senin Pasaportumu için To me, pizza, of course. pizza. kaybettik. I Kesinlikle. like lahmacun. I like it very much. Seviyorum, çok seviyorum. Good pizza. Ama tabii And the ki Italian pizza. consul general. Çünkü Should biliyorsunuz be ben pizza, İtalya must be başkonsolosuyum. pizza. Pizza demek Of zorundayım. course, Çok- you cannot Evet compare tabii that. ki bu Çok ikisini farklı ama bence de karşılaştıramazsınız. lahmacun yani. Galiba No. burada da ben Türk oldum, sen İtalyan oldun. Doğru yerde Bu duruyoruz. olmuyor, bu değil. Değil. Bu o kadar değil. Sonunda kalp her zamandan orada kaldı. Doğru. But it, Ben Napoliliyim yani. Ben pizza Ay, kaç defa yedim bilmiyorum. Doğru. Fazla, da bir fazla şeydi. ben. Peki makarna mı erişte mi? No, makarna. Bu tarafında çok net cevap edebilirim. pasta or noodles, only pasta. Tabii Pasta makarna. and pizza for Italians Makarna are ve comfort pizza food. zaten bizim It's nothing rahatlatan compared. yiyeceklerimizdir. Yani onları hiçbir şeyle kıyaslayamayız. Evet, yani ben de makarnacıyım ama eriştenin bir hali var. Benim tulum peyniri ve böyle azıcık kavurduğum cevizle yaptığım tereyağında. Şimdi mesela o tereyağlı ve o bak ağzımın da suyu aktı. Tulum peynirle erişte şöyle bir konurda yanına da makarna konursa bir kafam karışabilir. Bak. Ama karışabilir. Bizim için önemli bir şey bu. Evet, karışabilir. Ne cevap değil. Evet, makarna kafamı karıştırır. It's confusing. Evet, It's a kafa good result karıştırıcı if she's gerçekten. confused. Evet. Kafasının karışık olması iyi bir şey aslında. Direkt erişteyi seçseydim ben kazanmış olacaktım makarna benim kafamı karıştırınca. Ama bence yine de çok benzediğimiz için çok mutluyum kafamın karışıklığında. Sizde de nazar boncuğu var. İkinize birden soruyorum. Bir de bizde nazar değmesinler vardır. O da var sizde değil mi? Bunlar var değil mi? Ortak. Şimdi bölge göre değişiyor. Genel olaraktan İtalyanlar biraz böyle ama bölge göre değişiyor. Örnekte eşim de deli gibi inanıyor böyle bir şeyler. Ben biraz laf atıyorum. Ama erkek olmakla da alakalı olabilir Ve mi? olak olarak da belki faydası var. Olabilir. Elena sen nazar boncuğu, işte bu vurmalar nazar değmesinler. I don't, but Are you if superstitious? a black cat cross my way, I will wait Çok for değilim somebody ama to yani go önümden away siyah bir first. kedi geçerse benden önce başkasını geçmesini I'm a beklerim. rational person. I Yani cannot mantıklı believe bir on- insanım. Tabii bunlara çok da inanamıyorum. But you never Ama know. bilemezsiniz tabii. Tabii senin nazar Better not to bet. En azından burada bahse girmekten iyidir. Kumar Yani oynamaktan senin iyidir. nazar boncuğu gibi gözlerin olduğu için nazar boncuğuna ihtiyacın yok. Çünkü bak nazar boncuğu böyle bir şey ve senin gözlerin gibi. Dolayısıyla zaten senin nazar boncuğu gibi. Hem de gözlerin. yok. Sende yok, evet, sana nazar Bittim boncuğu ben. almalıyız. Ben inanıyorum nazara. Mavi, turkuaz belki onunla mı alakalı bilemiyorum. Bizim Napoli tarafında boncuktan bir biber benzerdi. Tek ötek kornet, horn olaraktan Ha. var. Benim evimde dolu ama bir daha söylüyorum. Eşimden dolayı ben saygı gösteriyorum. Kesinlikle saygı şart efendim. Peki yine birbirine benzeyen ama içmişsinizdir mutlak tabii de espresso mu Türk kahvesi mi? Sorry. Espresso. Sorry. Yani Espresso. Yes. sade Türk kahvesi içiyorum. Türk kahvesi de güzel ama. Sade içiyorum. Güzel. Güzel. Güzel ama Ama espresso. espresso. Evet, espresso. İstiyorum. İstiyorum. Just İstiyorum. İstiyorum espresso. Peki efendim Elena'cığım, İtalya'ya en çok benzettiğin İstanbul'da bir yer var mı? Well, we discussed, we mentioned the attitude of people. Tabii insanların yaklaşımından the bahsettik, attitude of people davranışlarından. toward people and toward ve food. Hem insanların Well, birbirleriyle if olan you ilişkileri hem de go back to what you yiyecekle mentioned olan at the beginning, ilişkilerinden traffic, bahsettik. Başta tabii ki trafikten You win, bahsetmiştik. but still Orada there is something kazanıyorsunuz really ama similar. burada büyük bir Not benzerlik in, var with diyebiliriz. Yani everybody, tabii ki every herkes place ve in, her in yerde Italy, of aynı course, değil but, İtalya'nın her I've been yerinde. living the Trafik last konusunda years da in Rome, and Rome özellikle is a son nightmare as birkaç much yıl as içerisinde Istanbul can Roma be. İstanbul kadar kabusa dönüştü. But then
Well, something that I Ama like, baktığınız zaman it's sevdiğim bir the şeyden bahsedeyim. vibe of young people. Gençlerin I ruh hali I diyebilirim, have the impression enerjisi. that Bende şöyle Turkish bir young etki people yaptı. are Buradaki more Türk gençlerinin energetic daha enerjik than Italian olduğu one. algısı var. Of course, İtalyanlara I've göre not daha been living in enerjikler Italy for bence. 4 Tabii ki years, 4 yıldır so İtalya'da I yaşamıyorum. remember the Doğrudan post-COVID. So tabii ki can Covid hear my sonrasını hatırlıyor da impression now. olabilirim. Bende öyle bir But etki de bırakmış that's something olabilir that I ama like. bu You see people gerçekten around beğendiğim bir şey. Etrafınızda living bakıyorsunuz and insanlar in a yaşam powerful way. dolular, güçlü bir şekilde Being yaşıyorlar. active, looking Aktif to bir be şekilde even more yaşıyorlar. active. Daha da I, aktif it's bir something that I yaşantının like because peşindeler. it means Bunu that we are gerçekten a young seviyorum country. çünkü genç bir ülke olduğunuz anlamına geliyor. Claudio soracağım sana. Bizim aramızda da çok tartışma konusudur bu. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Benim için soğanlı. Benim için de soğanlı. Benim için Kesinlikle. soğanlı. Değil mi? Soğanlı. İçin. İçin Çünkü- soğanlı. Çünkü domates tatlı ve ekşi noktası var da. Soğan da böyle bir balsami ve tatlı nokta yaratıyor. Ondan dolayı ama tabii ki soğan nasıl pişiriyorsunuz? Hafif ateşten uzun zamandan soğan da benim için pişirmesi lazım. Şimdi Böyle- en önce hafif ateşte uzun soğanı pişirip sonra mı menemen malzemelerini? Aynen öyle. Ha. Benim için böyle, menemen I böyle. see. Yedin mi? Ve ben bir sonra. hafif mikro kaşık biber salçası ekliyorum. Salçamızı seviyor musun? Çok seviyorum. Biber salçası bizde de var ama çok yöresel bir şey değil. Sadece Güney, Kalabria tarafında kullanırdı daha fazla. O zaman böyle çok fazla kullanmıyoruz. Özellikle yemek yaparken çok kullanmıyoruz. Ama menemen içeriden bir mikro kaşık, çay kaşıktan tatlı biber salçası eklemekten, soğan da çok uzun pişirmekten, yumurta çok fazla pişirmemek, böyle bir kremalı kıvam kaybetmemekten. Benim arkadaşım var yarışma ve ben diyorum ki ben en iyi menemen yaparım. Senden daha iyi yapıyorum sürekli. Senelerde bu yarışma gidiyor. Ben her zaman da televizyon giderken diyorum, gazete söylüyorum ve ondan sonra ben böyle link gönderiyorum. Bak senin için bir mesaj var. Bugün de mesajımızı verdik. Tabii ki evet. Çok O zaman iğrenç. bence bir gün ikiniz... Eyvahlar olsun. Bence bir gün ikiniz menemen yapın. Biz de gelip tadalım ve buna karar verelim diyorum ben son Ama nokta. kor testi. Kim yaptı bilmemesi lazım. Evet. Olmaz yoksa. Söylemeyeceksiniz. İki Evet. tane menemen önümüzde. Hangisini I beğenirse... will be there. I want to be there. Evet Tamam. ben de. Ben de orada Elena olmak gitmeden istiyorum. bu organizasyon yapılsa. Elena gittin. Ne için dönersin? Ya bir günlüğüne İstanbul'a geleyim de şunları bir özledim, onları yapıp geri döneyim diyeceğin şeyi de son olarak soruyorum sana. Well, I know that I'm boring. Çok But I sıkıcıyım would say biliyorum the Bosphorus. ama İstanbul Boğaz You're derim, not Boğaz derim. boring. Hiç, I'm sure that I will hiç miss sıkıcı everything, değilsiniz. but Tabii you ki know, her people- şeyi you can özleyeceğime meet people eminim. everywhere. Ama her You yerde make insanlarla friends and you make tanışıyorsunuz. friends with you in Tabii your heart, by arkadaşlıklar phone, FaceTime, whatever. oluşturuyorsunuz, Bosphorus arkadaş days. ediniyorsunuz ama Boğaz'ın yerinden ayırmak mümkün değil. O zaman seni en yakın zamanda Boğaz'ın kenarında güzel Claudio'nun yemeklerini yemeye tekrar çağırdım değil mi? O Yapalım bu işi. her zaman yapabiliriz. Her zaman yapalım bu işi. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkürler. Yine bize aslında tüm dünyadaki güzelliklerin ne kadar birbiriyle paralel gittiğini, birbirimizle aslında ne kadar bağlarla bağlı olduğumuzu sayenizde hatırlattığımız bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben yemeğe geleceğim. Geliyorum. Herhalde. Ve sana da önündeki 4 yılda başarılar, mutluluklar diliyorum. Bizi çok özle. Grazie. Grazie molte. mille. Grazie mille. Prego. Grazie. Prego. Becerebiliyorum bazen. Çok az ama çok da şey değil. Efendim bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.